Bölüm 541, Tianzi Sarayı lideri. Selamlar ölümsüz. Sektör Lordu Moloke saygıyla eğildi. Sırtında büyük balta olan devasa savaşçı, Lo Feng'e bakmadan önce hafifçe yanıt verdi. Lo Feng, lider seninle tanışmak istiyor, beni takip et. Bundan sonra çıplak gözle görülemeyen biçimsiz bir enerji büyük bir yer oluşturdu ve Lo Feng'i taşıdı. Devasa savaşçı Lo Feng'i getirdi ve hızla sarayın 9. katına doğru yöneldi. Bu bir ölümsüzün gücü mü? Lo Feng etrafındaki köken yasalarının dalgalarını hissetti. Seviyeden seviyeye uçmak. Tianzi Sarayı'nın her katı inanılmaz derecede geniş ve devasaydı. Bu ölümsüz Lo Feng'i çok hızlı bir şekilde 9. seviyeye getirdi. Bu 9. kattaki salon sarayın en büyük salonu olmalı. Tıpkı 1. seviyede belirli bir gemi yanaşma alanı, insanları karşılayacak yerler, sektör lordlarının dinlenme alanları, Blood River dünyasını izlemek için özel bir alan ve sektör lordlarının eğitim alabileceği bir yer olduğu gibi, toplamda 1. seviyeden itibaren 8. seviyeye kadar her seviye inanılmaz derecede genişti ama her biri son derece iyi organize edilmişti. Ancak 9. seviye uçsuz bucaksız bir sonsuzluk salonuydu. 9. seviyenin tamamı hiç ayrılmamıştı. Uzunluğu ve genişliği 10 binlerce kilometreye, yüksekliği de 10.000 kilometreye ulaşıyordu. O kadar büyüktü ki bu salona toprak bile sığabiliyordu. Tianzi Saray lideri mi? 9. salona indiğinde Lo Feng'in bakışları ilerideki uzaktaki silüete takıldı. Gümüş rengi uzun bir elbise giymişti. Sanki cübbesinin kendisi sayısız görüntü üretiyormuş gibi görünüyordu. Üzerinde altın işlemeler vardı, ancak göz açıp kapayıncaya kadar elbisenin sonuçta sadece gümüş bir elbiseye dönüştüğü görüldü. Hayali ve gizemliydi, sarhoş ediciydi. Kızılımsı kahverengi uzun saçları serbest kalmıştı. Orada duruyorum, Tianzi Sarayı'nın dışındaki geniş alana bakıyorum. Bu noktada Lo Feng kendisinin dışarıdaki alandan çok daha geniş, çok daha görkemli olduğunu hissetti. Önder. Devasa savaşçı saygıyla eğildi. Devam et. Bambu ormanında esen rüzgar gibi net bir ses. Evet. Savaşçı bir ışık huzmesine dönüştü ve hemen 9. seviyeden ayrıldı. Merdivenlerin arkasındaki ışık karardı, arkadaki yol kapanıyormuş gibi görünüyordu. Nihayet arkasını döndü. Kırmızımsı kahverengi uzun saçları, ışıltılı cildi, siyah gözleri ve alnında bir gravür vardı. Gravür dışında bir dünya insanına benzerliği esrarengizdi. Normalden uzun olmasına rağmen devler bile kendilerini sonsuz bir boşlukla karşı karşıyaymış gibi hissedecek, bastırılacak ve aşağılık hissedeceklerdi. Lo Feng. Ses kulaklarında ve kalbinde yankılanıyor gibiydi. Ancak o zaman Lo Feng uyandı. İrade gücümle bile, bilmeden ondan etkileniyordum. Bu çok korkutucu. Evrenin gerçek yönetici güçleriyle karşılaştırıldığında, benim güçlü irademle bile hala büyük bir fark var. Eğer Lo Feng'in düşünceleri evrenin savaşçıları tarafından bilinseydi hepsi kahkahalara boğulurdu. Sayısız yıllar süren eğitimiyle evren enerjilerini şekillendiren, zirvedeki kadim bir varlığın önünde dururken, tek başına iradesi inanılmaz bir seviyedeydi. Yalnızca birkaç yüzyıldır yaşamış, evren seviyesinde küçük bir oyuncak bebek. Ve Tianzi Sarayı'nın lideriyle karşılaştırıldığında, tek başına o, Blood River dünyasının varlıkları üzerindeki korkuyu sürdürme konusunda fazlasıyla yetenekliydi. Lo Feng lideri selamlıyor. Lo Feng saygıyla eğildi. İrade gücün fena değil. Lider başını salladı. Sanki tüm yer ve gökler konuşuyordu. Sizin dahiler grubunuz son 10.000 çağdaki en olağanüstü gruptur. Çünkü sizin grubunuzda Bolan, siz ve Rong Jun var. Lo Feng onun sözleri karşısında şaşkına döndü. Geçtiğimiz 10.000 dönem, aslında 100 milyon yıldan fazlaydı. Sen Blood River dünyasına girmeden önce, sanal evren şirketinin yönetim kademesinde sen ve Bolan üzerinde bir yarışma vardı. Lider Lo Feng'e baktı. Yarışma senin karakterin sağlamlığıyla ilgiliydi ve bu güçlü yolda yürümeye uygun olup olmadığını görmek içindi. Senin yüksek yeteneklerin ve Bolan'ın gururu, bir o kadar da inanılmaz yeteneği. Ancak, senin irade gücün onunkini çok aşıyor. O zamanlar bazıları seni tercih ediyordu, bazıları da Bolan'ı tercih ediyordu. Ve ben seni tercih ettim. Lider Lo Feng'e baktı, gözleri gülümsüyordu. Teşekkür ederim lider.
Lo Feng eğildi. Öğretmeninize göre Bladrivo dünyasında geçirdiğiniz süre uzay yasalarının 35 harikasını anladığınızı mı söyledi? Lider Lo Feng'e baktı. Bu oldu mu? Evet. Lo Feng açıkça cevapladı. Öğretmeniniz bunu söylediğinde, sizi destekleyenlerin sayısı hemen arttı. Lider şöyle dedi. Ben de sizin ve Rong Jun'un evrendeki insanlar arasında gerçek mutlak savaşçılar olma konusunda daha fazla umudunuz olacağını düşündüm. Rong Jun ve ben mi? Lo Feng şaşkına döndü. Sadece ona iltifat etmek bile yeterliydi. Rong Jun'u mu? Liderin sözlerine göre herkes onunla Bolan arasında çekişiyordu ama kimse Rong Jun'dan bahsetmedi. Ancak şu anda ister göksel köprü ister fantastik okyanus olsun, o ve Bolan çok ilerideydi. Rong Jun? Lo Feng merak ediyordu. Bolan anlasaydı, o da senin rakibin olurdu. Lider Lo Feng'e baktı. Rong Jun'a gelince, eğer bu hayatta Rong Jun'u geçebilirsen bu bir başarı olur. Ne? Lo Feng geniş gözlerle baktı. Bu hayat? Bu hayatta Rong Jun'u aşabilirse bu bir başarı mı olur? Ve bunu Tianzi Sarayı'nın lideri söyledi. Onu aşamaz mıydı? Lo Feng, canavar tanrısı heykelini aldığından beri Bolan ya da Rong Jun'u rakip olarak seçmemişti. Onları açık ara aşmaya hazır olduğunu düşünüyordu. Onun gerçek rakipleri önceden gelen mutlak varlıklardı. Ancak lider, bu statüdeki biri saçma sapan konuşmaz. Rong Jun gerçekten de iki evren ülkesi liderini onu öğrencileri olarak kabul etmeye ikna etmişti, bu tuhaf konu Lo Feng'i meraklandırmıştı. Yani üst kademeler Rong Jun'u benden ve Bolan'dan daha mı çok seviyor? Lo Feng düşündü. HMPH. İyi görünseler iyi olur. Birinci pençeyi incelemek için canavar tanrısı heykelim var. 9 evren tabletini incelemek için Mosha klanı ve ikisini birleştirmek için dünya bedenim var. Zaten Rong Jun'un önündeyim. Bu sefer geri dönebilmeliyim. Bolan'ı da aşmak. Ve bu saatten sonra onları çok geride bırakarak sürekli gelişeceğim. Lo Feng'in ruh hali inanılmaz derecede sağlamdı. Liderin sözlerine değer vermesine rağmen bundan sarsılmak mı? Güçlü olmak istiyordu. Sürekli büyüyor. Rong Jun'a göre gelişme hızı daha da artacak mı? Bolan mı? Bu sadece devam edip edemeyeceklerine bağlı. Zihinsel durumun kesinlikle sağlam. Lider, Lo Feng'in gözlerinden gördü ve düşüncelerini tahmin etti. Gülümseyerek. Evren çok geniş ve derin. Herkesin kendine göre mucizevi buluşmaları ve avantajları var. Üçünüz de fena değilsiniz. Ancak bu kadar genç yaşta iradeniz zaten bu seviyelere ulaşmış. Gerçekten kolay değil. Canım arkadaşım Rong Jun'u destekliyor. Düşmediği sürece gelecekte kesinlikle başarılar elde edecek. Ancak ben sana bahse giriyorum. Bahis mi? Lo Feng şaşkına dönmüştü. Bu lider Rong Jun hakkında bazı sırlar biliyor gibiydi ama yine de kendine güveniyordu öyle mi? Kaybetmeme izin verme. Liderin gözleri gülümsüyordu. Sen aslında 35 harikayı kavramışsın. Ardından ortaya işaret etti. Biçimsiz enerji toplandı ve taş bir tablet oluştu. Üzerinde bir resim vardı, çiseleyen yağmurun resmi. İçinde toplam 36 yağmur damlası vardı. Bu 36 harikadan hangisini henüz anlamadınız? Lider dedi. Bu. Lo Feng işaret etti ve ruh enerjisi belirli bir düşüşe indi. Madem tanışabiliriz, sana yardım edeceğim. Lider elini salladı ve hemen salondaki havada 100 kilometre çapında siyah ateş topları süzüldü. Her biri son derece büyük ve tamamen siyahtı. Yüzeyler siyah alevlerle yanıyordu ve toplamda 9 tane vardı. Çiğceci. Siyah ateş toplarının etrafındaki alan yanıyor ve ayrılıyor gibiydi ve kırık alan siyah ateş topları tarafından kilitlenerek düzensiz bir şekilde akıyordu, daha uzaktaki alan eriliyor gibiydi. Sanki çok güçlü bir yerçekimi uzayın içeri çekilmesine neden oluyormuş gibi. Sadece Lo Feng ve liderin etrafındaki alan oldukça sağlamdı. Bu nedir? Bu ölümsüzler gezegenlerle bile oynayabilirler. Peki bu 9 siyah gezegen nedir? Lo Feng şok olmuş bir şekilde baktı. Bu sarayda kontrol edilmesine rağmen sıcaklığın 1000 dereceye kadar yükseldiğini hissediyordu. Ancak bu, evrenin 9. seviyesi için hiçbir şey değildi. Ancak sadece yanma sıcaklıkları alanın bölünmesine neden oldu, hatta uzay akışının garip bir şekilde yerine kilitlenmesine neden oldu.
Bu kesinlikle bir yıldızdan binlerce ile on binlerce kat daha korkunçtu. Henüz anlayamadığınız 36. harikayı tam olarak göstereceğim. Ama bir kez olsun, bunu anlayıp anlayamayacağınız size bağlı. Lider yüzen 9 siyah ateş topuna baktı, anında hareket etmeye başladılar, tek bir hareketle. Yerler ve gökler yok oldu. Lo Feng tamamen içine dalmaktan kendini alamadı. 9 ateş topunun hareketi tamamen evrenin uzay yasalarıyla aşılanmıştı, uzay tamamen kontrol ediliyordu. O zamanlar bu, 9. evren tabletinin kendisini incelemekten bile daha derindi. Bunun ana nedeni, tabletin evrenin mutlak bir savaşçısının geride bıraktığı bir şey olmasıydı ve şu anda Tianzi Sarayı'nın lideri bizzat 36. harikayı gösteriyordu. Gösteri bittikten sonra 9 siyah ateş topu daha da gizemli bir şekilde hareket etmeye devam etti. Lo Feng tamamen içine dalmıştı, zihninde birçok düşünce ve anlayış oluştu, ancak ne kadar çok görürse o kadar çok bilmiyordu. Zaman kavramını bile kaybetmişti. Gürültü. 9 siyah ateş topu zaten çıplak gözle görülemiyordu. Yalnızca sayısız alev izi kalmıştı ve sonunda tuhaf bir canavar resmi oluşmuştu. Bu canavar resmi, 9. evren tabletinin 7'den 9'a kadar olan resimlerindeki canavardı, Lo Feng'in anlamadığı resimlerdi. Bunun ardından 9 siyah ateş topu tamamen yok oldu ve geniş salon normale döndü. Lider, çalışmasına dalmış olan Lo Feng'e baktı ve elini salladı. Şu an. Lo Feng ortadan kayboldu ve birinci seviyede ortaya çıktı. Belirli bir F sınıfı evren gemisinin kontrol odasında, hala bir gemide olduğunun farkında bile olmadan, çalışma odasında bağdaş kurup oturuyordu. Onu gönder, çalışmasını aksatma. Lider iletişim kurdu. Evet lider. Tianzi Sarayı'nın lideri sanki birçok katın ötesini görebiliyormuş gibi aşağıya baktı. Evren gemisindeki çalışmasına dalmış olan Lo Feng'e bakıp hafifçe gülerek. Lo Feng, ne kadarını anlayabileceğin kendine bağlı. Daha sonra bağdaş kurup oturdu ve usulca gülerek. Ne kadar genç bir yaşta ve bu kadar güçlü bir iradeye sahip. İlginç, ilginç, o zamanlar Alan Lord'uyken bile iradem o kadar güçlü değildi. Her şey sessizliğe döndü. Tianzi Sarayı'nın 9. katı, son trilyon yıldır olduğu kadar sakindi. Ve F sınıfı gemi, çalışmasına dalmış olan Lo Feng'i getirdi ve Tianzi Sarayı'ndan ayrıldı. Bölüm 542, Kılıç Dünyası, Lo Feng'in yuvası, yıldız parçası 80.389.081. Çapı 6200 kilometre idi. Bu yıldız parçası uzayda yüzüyordu ve üzerinde evrenin çoğunu kaplayan, evren düzeyindeki askerlerin devreyi gezdiği devasa bir villa vardı. Aniden yavaşça alçalan bir evren gemisini fark ettiler. Şok oldular ve hemen liderleri AODUO'ya haber verdiler. General, bir gemi var. Bir gemi geldi. Villanın içinde bir silüet belirdi. Bu, kel yaşlı adam AODUO'ydu, evren gemisine baktı. Bir bakışta ifadesi değişti. Tianzi Sarayı'nın işareti mi? Bu aslında F sınıfı bir evren gemisi, beni takip edin. AODUO, ışık huzmeleri içinde 10 muhafızı yanında getirdi ve hızla uçtu. Uzaklarda, o gemi alçalıp yabani otların ve çiçeklerin üzerine indi. Gemi Tianzi Sarayı'ndan geliyor. Majesteleri geri dönüyor olmalı, ama neden bu kadar uzun süreden sonra kabin kapısını açmadılar? AODUO muhafızları getirdi ve geminin yanında durup hazır bekliyordu. Gemi bir süre durduktan sonra kabin kapısı açılıp yere indi. Sırtında devasa bir balta olan devasa bir savaşçı dışarı çıktı ve AODUO ve gruba soğuk bir şekilde baktı. Biçimsiz baskı, AODUO'nun ve grubun ruhlarına şiddetli bir şekilde indi. Selam ölümsüz. AODUO şok içinde eğildi. Selam ölümsüz. Gardiyan grubu da şok olmuştu. Lo Feng şu anda çalışıyor. Bu kritik zamanda onu rahatsız edemeyiz. Savaşçı soğuk bir tavırla söyledi. Tianzi Saray gemimiz o uyanana kadar burada konuşlanacak, siz de onu rahatsız edemezsiniz. Evet. AODUO ve grup aynı anda şok olmuş hissederek eğildiler. Tanrım! Onlardan önce serbest bıraktığı bu baskı, her yerde köken kanunlarının dalgalarını taşıyordu. Açıkçası bu güçlü bir ölümsüzdü. Ve Lo Feng aslında onu rahatsız etmeden burada ölümsüz bir bekleyiş sürdürebilmişti, bu çok saçmaydı.
Sonuçta Lo Feng mutlak bir başlangıç üyesiydi. Konumu Halı Tianzi Sarayı'ndaki bir ölümsüzünkinden biraz daha düşük olmalı. Hua. Kabin kapısı kapandı ve AODUO ve grup yalnızca dışarıda bekleyebildi. 1 saat, 2 saat. 1 gün, 2 gün. Majesteleri neden henüz uyanmadı? Doğru, uzun süredir burada bekliyorduk. General, eğer majesteleri çalışmalarına devam ederse biz de burada aptalca bekleyecek miyiz? Gördüğüm kadarıyla önce biz dönmeliyiz. Kapa çeneni. AODUO yavaşça emretti. Bakışları 18 gün boyunca orada bekleyen muhafızlara kaydı ve soğuk bir şekilde şöyle dedi. Hepiniz evren seviyelerindesiniz ve alan lordlarısınız. Bu nasıl uzun? Ben bile şikayet etmiyorum. Tianzi Sarayı'ndaki ölümsüzler bile bekliyor, eğitimini aksatmaya cesaret edemiyor. Peki sen şikayet etmeye cüret mi ediyorsun? HMPH. Mırıldanan gardiyanların hepsi anında sustu. HMPH. Sessiz olun ve bekleyin. Majesteleri uyanırsa ve biz onu karşılamak için orada olmazsak, bu bizim başarısızlığımız olur. O ikilisi sipariş etti. Evet generalim. Gardiyan grubu itaatkar bir şekilde itaat etti. Geminin kontrol odasında, Lo Feng hareket etmeden metal zeminde bağdaş kurarak oturdu. Zihninde pek çok sahne girip çıkıyordu, daha önce güçlü Tianzi Saray lideri tarafından kendisine gösterilen 9 siyah ateş topu zihninde defalarca tekrarlanıyordu. Time Space karalamalarının ikinci cildindeki birçok teknik de devreye girdi, daha önce karanlık olan birçok alan çözülmeye başlandı. 9 evren tableti, zaman uzay karalamaları, yüzen kan kılavuzu, 9 siyah ateş topu, antik resimler, canavar tanrısı heykeli. Hepsi birbiriyle yazışıyordu. Üstelik önceki 35 harikayı ve 36. harikanın çoğunu zaten kavramış olması, tüm bunların birlikte çalışmasıyla başlangıçta aklındaki birçok soru çözülüyordu. Anlayışı artmaya başladı ve Lo Feng gülümsemeden edemedi. Lo Feng bilmeden 36. harikayı tamamen anlamıştı çünkü 9 siyah ateş topu kafasında tekrar oynayıp tüm uzay yasalarını tekrar gösteriyordu. Kendini tutamayıp çalışmaya devam etti ve 9. evren tabletinin 3. resmine geçti. Yağmur fırtınası. Kafasında pek çok soru oluşmaya başladı, çoğu da çözülmesi zor sorular. Lo Feng 9 siyah ateş topunu, eski resimleri ve karşılaştırılan notları birleştirdi, her zor soruya tek tek saldırdı, tüm odağını birbiri ardına çözmek için kullandı. Bu kadar. Bağdaş kurarak oturan Lo Feng gözlerini açtı. Artık verimliliğim düşecek. 9 evren tabletini incelemenin en iyi yolu hala zaman uzay karalamaları. Elimde sadece 2 cildim var, 3. cildim yok. Lo Feng, zaman uzayı karalamaları olmadan çalışma verimliliğinin büyük bir düşüş yaşayacağını açıkça hissedebiliyordu. Zaman uzay karalamaları 9 evren tabletinin kurucusu tarafından yazılmıştır. Son derece değerlidir ve aynı zamanda 9. evren tabletini incelemenin en uygun yoludur. Hua. Kontrol odası kabin kapısı açıldı ve Lo Feng dönüp dışarı baktı. Sırtında devasa balta olan devasa savaşçı içeri girdi. Lo Feng'e baktı. Uyandığına göre artık gidebilirsin. Teşekkür ederim ölümsüz. Lo Feng eğildi. Bu liderin emriydi, bana teşekkür etmenize gerek yok. Devasa savaşçı daha fazla bir şey söylemedi. Lo Feng eğildi ve hızla kabin kapısından çıkan yolu takip etti. Majesteleri selamlar. AODUO ve gardiyan grubu, Lo Feng'in dışarı çıktığını gördüklerinde eğildiler, beklemelerinin üzerinden 30 günden fazla zaman geçmişti. Lo Feng aşağı atladı ve çimlerin üzerine indi, aynı anda gülümseyerek başını salladı. Hepinizi beklettim, hadi gidelim. Evet. AODUO ve diğerleri saygıyla onu takip etti. Bu yıldız parçası kıtasında Lo Feng hızla yaşam alanına geri döndü. Daha fazla bekleyemedi ve hemen sanal evren ağına girdi. Sanal evren, Yuxiang'dan mutlak başlangıç bölgesi, Villa 1136. Lo Feng eğitim alanına geldi. Tianzi Saray liderinin bu seferki yardımı beni en az 2 ila 3 yıllık çalışmadan kurtardı. Ve 9 siyah ateş topunun sergilenmesi. Yağmur fırtınası resmiyle ilgili daha sonraki çalışmama biraz ışık tuttu. Lo Feng, Tianzi Sarayı'ndaki sahneyi hatırladı. 9 siyah ateş topu karşısında susmaktan kendini alamadı. Evrenin uzayı çok sabitti,
Bir yıldızın yüksek sıcaklığına rağmen bu, uzayı hiçbir şekilde etkilemezdi. Ancak uzayda yanan siyah ateş topları aslında uzayın akışını bozuyordu. Güçlü yerçekimi uzayın bükülmesine neden oldu. Lofeng, güçlü bir ölümsüzün bile siyah ateş topları tarafından yakılması durumundan yanarak öleceğini tahmin etti. Ağır bir şeyin hafif işini yapın. Artık bu kadar ileriyi düşünmemeliyim, henüz bir yıldız bile yapamıyorum. Lofeng başını salladı, ardından zihnini temizledi ve bir düşünceyle birlikte koyu altın renkli uzun çubuk sırtında belirdi. 36 harikayı zaten tamamen anladım ama 6. seviyeyi serbest bırakabilir miyim bilmiyorum. Nansen silahının toplam 9 seviyesi vardı. 5. uzay dilimleyici, 6. Kendi dünyası 5'ten 6'ya kadar 9 seviyenin en zorlu iki atılımından biriydi. 80 yıl. 80 yıldan fazla süren sıkı çalışmayla Lofeng'in kavrayışı büyük ölçüde artmıştı. 80 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında bu çok saçmaydı ama yine de 6. seviyeyi serbest bırakamadı. Nansen silahlanma, dışarı çıkın. Lofeng emretti. Hua. Arkasındaki koyu altın renkli uzun çubuktan sayısız altın rengi ışık fışkırıyordu. Bir anda küçük altın bıçakların altın rengi göz kamaştıran ışıkları patladı. Küçük bıçakların üzerindeki altın işlemeler altın iplikler oluşturdu ve sayısız ışık çevredeki alanda hareket ederek uzay yasalarını tetikledi. Altın kanunları ve eğitim sahalarının alaşımlı zemini tamamen gün ışığına çıktı. Etrafında bıçak enerjisinden oluşan geniş bir dünya dönüyordu. Bu hareket yeri ve gökyüzünü değiştirebilir. Nansen silahlarının 6. seviyesiydi, kendi dünyanız. Lofeng kaşlarını çattı. Bilinç ruhu enerjisi, bıçak dünyasının temelini çılgınca kontrol ederken yüzü kızardı, 5832 küçük altın bıçak. Hayır. Kontrol. Lofeng kükremeden edemedi. Gümbürtü. Oluşan bıçak dünyası yaklaşık 3-4 saniye kadar kendini korudu ve ardından bir çarpma sesiyle sallanıp ufalandı. 5832 küçük altın bıçağın bulanıklığı çevrede yüzüyordu, ancak bıçak dünyası parçalanmıştı. Aslında birkaç saniye içinde parçalandı. Lofeng gülümsedi ve başını salladı. Tırnak işareti. Hala sorun yok, bu benim bıçak dünyasını ilk kez oluşturduğum zamandı. Bunca yıldan sonra ilk kez eksiksiz bir Blade dünyasını başarıyla oluşturdum. Bunu oluşturabildiğime göre bir sonraki adım hızla gelmeli. Her seviyeden geçmek son derece zordu. Tıpkı Nansen silahının 1. seviyesi gibi, sadece altın bir kılıç oluşturuyor iki. Delen gökyüzü aslında bir bıçağın 9'unu gerektiriyordu. Aradaki fark neden bu kadar büyüktü? 80 yıldan fazla. Lofeng, 5. seviyenin uzay dilimleyicisinden beri sürekli gelişiyordu. Gelişim hızı şok ediciydi ve karşılaşmaları da efsaneydi. Bu 1980 yılı bu şekilde kullanarak sonunda 6. seviyenin kendi dünyasının girişini hissetmeye başladı. Elbette sadece girişti. Her seviyenin gücü oldukça farklıydı. Lofeng'in kılıç dünyası artık yalnızca birkaç saniye sürdürülebiliyordu, bu 6. seviyeyi oluşturmanın en temel aşamasıydı. Teoride. Rainstorm filminde kişi belli bir kavrama seviyesine ulaştığında ancak o zaman Blade dünyasını serbest bırakabilirdi. Lofeng'in yağmur fırtınası resmini kavraması daha yeni başlıyordu. Göksel Köprü'nün 1. 3 katı yağmur damlası resmini yansıtıyor. 4. ila 6. seviyeler Drizzle resmini yansıtıyordu. 7'den 9'a kadar olan seviyeler yağmur fırtınası resmini yansıtıyor. Lofeng kaşlarını çattı. Bu kaba bir ölçüm, ilk 36 harikayı anladım. Anlayışım Drizzle resminin normal kavrayışından 10 kat daha güçlü olduğundan, bu yüzden bıçak dünyasını zorlayabilirim. Fakat sadece birkaç saniye dayanabiliyorum. Sanırım hala Cennet Köprüsü'nün 7. katını geçemiyorum. Buna alışmam ve daha uzun süre dayanmam gerekiyor. Lofeng düşündü. Ve ilk 36 harikayı anlamış olsam da yağmur fırtınası resmini incelemek yine de son derece zor olurdu. Ancak küçük parçalarla oldukça hızlı olacağını düşünüyorum. Temel bilgiler sağlam olsaydı kavrama daha hızlı olurdu. Lofeng'in temelleri inanılmaz derecede sağlamdı. Yağmur fırtınası resmini incelemek için zaman uzay karalamalarının 3. cildi gerekiyor. Onu şimdi satın almalıyım. Lofeng keskin bir bıçağın kişinin verimliliğini arttırdığı teorisini anlamıştı.
Hemen antrenman sahasından çıktı. S.O.O. Çalışma odasına uçtu. Masanın önünde oturarak dizüstü bilgisayarını açtı ve hızla hazine sandığını açarak kılavuzu satın almaya hazırlandı. Ancak aşağıdaki noktaları görünce şok oldu. Puan, 74.660. Sadece 70.000 puanın üzerinde mi? Zaman alanı karalamalarının 3. cildini satın almak için 100.000 puan gerekiyor. Lo Feng şaşkına döndü. Bölüm 543, Kan Nehri kristallerinin değeri, kazancının zaten mükemmel olduğu düşünülüyordu. Oldukça fazla kazandığı 10 kat ödülle ilkel Kaos şehrine geri döndü. Time Space karalamalarının 2. cildini satın aldıktan sonra hala 20.360 puanı kalmıştı. Daha sonra Fantasya Ocağı'nın 9 adasını arka arkaya geçerek 51.100 puan kazandı. Ve Blood River dünyasında geçirdiği süre boyunca Cennet Köprüsü'nün 6. seviyesini geçerek 3.200 puan kazandı. Toplam 74.660 puan. Zaman uzay karalamalarının 1. cildi sadece 1000 puandı. İlk ikisi 10.000 puan gerektiriyordu, ilk üçü 100.000 puan gerektiriyordu, ilk dördü 1 milyondu, bileşik. Özellikle 9 cildin tamamı için setin tamamı 100 milyar puana ulaştı. Bu, evrenin ülke liderlerinin bile yalnızca bakabileceği bir şeydi. Üstelik herhangi bir indirimde yoktu. Bunlar için ödenmesi gereken miktar dipsiz bir kuyuyu seçmek gibiydi. Görünüşe göre 3. cildi satın alabilmem için önce görevin sonunu onaylamam gerekiyor. Lo Feng yavaşça tıklayıp hazine sandığı belgesini kapattı. Daha sonra yönetim dosyasını açıp eğitimi seçerek hızlı bir şekilde eğitim sayfasına girdi. Görevinin sonunu onaylamayı seçti. "Nasılsınız majesteleri Lo Feng?" Ekrandan yumuşak bir ses yankılandı. "Görevinizin sonunun onaylanmasını mı istiyorsunuz?" "Evet." Lo Feng başını salladı. "Kan Nehri dünyasındaki 2 görevden hangisini tamamladığınızı sorabilir miyim?" Yumuşak ses devam etti. "Bunların her ikisi de." Lo Feng cevapladı. "Lütfen 1 dakika bekleyin majesteleri. Kısa bir süre sonra doğrulamak için yıldız parçanıza bir evren gemisi gelecek. Doğrulamanın ardından majesteleri ödül olarak belirlenen puanları alacak." Yumuşak ses konuştu. Gerçekten de yaklaşık 8 saat sonra 100 metre uzunluğunda gri bıçak şeklindeki bir evren gemisi yıldız parçasının üzerine indi. Lo Feng, Sektör Lordu AODUO ve diğerlerinin onları karşılamasına öncülük etti. "Nasılsınız majesteleri Lo Feng?" 3 siyah üniformalı erkek ve kadın kabin kapısından dışarı çıktı. Öndeki siyah üniformalı adam, "Lütfen gemiye girin, korumalarınızın takip etmesine gerek yok." dedi. "Peki." Lo Feng başını salladı. Bu bıçağa bir gemi gibi girdi ve hızla belirli bir doğrulama kabinine ulaştı. "Majesteleri kabine girdiğinde yapay zekanın talimatlarına göre hareket edin." Üçü de mütevazı ve saygılıydı. Güç açısından hepsi sektör lordlarıydı. Ancak savaş yetenekleri o kadar yüksek olmadığından şirketin yönetim ve angarya tarafında yer alıyorlardı. Ancak bu bölümlerde bile farklı statüleri vardı. Bu üçünün ele aldığı şeyler daha temel kabul ediliyordu. Onlar da bu grubun dahi yarışmasındaki dahiler bulan, Rong Jun ve Lo Feng'in büyük beğeni topladığını biliyorlardı. Doğal olarak tutumları mütevazıydı. Eğer olağanüstü olmayan başka dahilerle tanışsalardı, işlerini olduğu gibi, soğuk bir yüzle yaparlardı. Neden bu konuda mütevazı olsunlar ki? Lo Feng başını salladı ve kabine adım attı. İçinde elektronik ses yankılandı. "Lütfen bir kan nehri kristali çıkarın ve onu masanın üzerine koyun." Lo Feng alaşım masasına bir kristal yerleştirdi. Bir kristal edinmenin 1. görevi tamamlandı, 10.000 puan verildi. Dedi elektronik ses. Lo Feng "Lütfen bir kan savaşçısı olduğunu kanıtla ve kan nehri madalyasını masaya koy." Vücudundaki bulutla temas eden zırh otomatik olarak ayrılarak çıplak göğsünü ortaya çıkardı. Lo Feng içindeki kan nehri enerjisini tetikledi ve göğsünde kırmızı bir gravür belirdi. Basit olmasına rağmen eksiksizdi ve inanılmaz derecede gizemli enerji ve güçle doluydu. Bu da Lo Feng'in evren kanunları ve enerjisiyle bütünleşmesini tamamen bir kat artırdı. Aynı anda kan nehri madalyasını da masaya fırlattı. Mavi ışık Lo Feng'i ve masayı taradı. Doğrulandı. Lo Feng, 2. görevi tamamladın,
kan savaşçısı olduğun ve kan nehri madalyası aldığın için tebrikler, 100.000 puan verildi. Ses konuştu. Lu Feng hemen gülümsedi. Lu Feng. Aniden soğuk bir kadının sesi yankılandı. Sana sanal evren ağı üzerinden mesaj atıyorum. Bu kişi gizli tutulacak ve bu kişinin ifşa edilmesi yasaktır. Ah! Lu Feng şaşkına döndü. Evet. Lu Feng tepki gösterdi. Gizli mi? Ne gizli? Gergin olmayın, Blood River dünyasına giren herkesle röportaj yapıyoruz. Soğuk kadının sesi duyuldu. Bir kan savaşçısı olabildiğine ve bir kristal daha teslim edebildiğine göre. Sanırım hala fazladan kan nehri kristali bulundurman gerekiyor. Lu Feng şok olmuştu. Kan nehri kristalleri. Hazine sandığı içinde bunu satın almanın bir yolunu bile göremiyordu. Kan nehri kristali yalnızca kan nehri dünyasına özgüdür. Geniş evrende bile son derece gizemli ve değerli bir kristal olarak kabul edilir. Bu nedenle çok önemlidir. İnsan ırkımız arasında yasaklı bir madde olarak kabul edilir, yasaklanmıştır. Bu eşyayı alıp satmak yasaktır. Böyle bir eylem fark edildiği anda Virtual Universe şirketi, Huge Access Dojo'su, Universe Mercenari İttifakı, Universe 1ST Bankası ve Universe Galaxy Bankası derhal harekete geçip tüm kristalleri toplayacak ve cezalandıracaktır. Kişi ağır. Lu Feng şok olmuştu. Yasaklanmış ürün, tıpkı yıldız yok edici topun evren ülkeleri için son derece nadir bir eşya olduğu gibi, bu kristal de aslında yasaklı bir eşyaydı ve satışı yasak mıydı? Kristallerinizi elde etme şekliniz yasal ve uygundu, onları sizden almayacağız. Soğuk kadın devam etti. Ancak bilmeniz gereken bazı şeyler var. Kesinlikle başkalarına satmanıza izin verilmiyor ve sadece kendiniz için kullanabilirsiniz. Başkalarına vermek istiyorsanız lütfen öncelikle sanal evren şirketimize bir talep gönderin. Talep onaylandıktan sonra bunu o kişiye iletebilirsiniz. Ayrıca kristalleri satmak isterseniz sanal evren şirketimiz kristalleri sizden satın almakla görevli olacaktır. Her kristal 600 puan değerinde olacaktır. Lu Feng'in kalbi içeride hızla atıyordu. Birçok kristali vardı. Elbette bu kristallerin evrende bulunabileceği başka hiçbir yer yoktu, sadece Blood River dünyasında. Ancak Blood River dünyasındaki kristallerin miktarı oldukça fazlaydı. Ama şimdi sanal evren şirketinin bu üst düzey üyesinden bunun yasak olduğunu öğreniyordu. Öyle ki hediye olarak vermek bile izin gerektiriyordu ve eğer talep gerçekleşmezse hediye bile edemezdi. Sanal evren şirketinin pek çok dahası var. Teorik olarak, bu kadar çok kristal varken, her birine 3 tane vermenin hiçbir anlamı olmamalı. Lu Feng düşündü. Ancak 5 Leviathan'ın bunu çok sıkı bir şekilde kontrol ettiği açık. Kristallerinizi satmaya istekli misiniz? Soğuk ses yankılandı. 1'e 600 puan. Lu Feng'in şu anda 10.000'e yakın kristali vardı. Hepsini satarsa 5 milyonun üzerinde puan alacaktı. Tanrım! Bu çok büyük bir miktardı. Çünkü Lu Feng'in bildiğine göre ölümsüzler, 1 puan karşılığında bir karışık elementli para alışverişinde bulunabiliyordu. Bilseydim daha fazlasını alırdım. Lu Feng düşündü. Kristallerinizi satmaya istekli misiniz? Soğuk ses tekrar sordu. O kadar çok şeyim yok, onları özümsemeye devam etmek istiyorum. Lu Feng dedi. Soğuk ses konuya devam etmedi. Konuşmamız burada sona eriyor, bugün söylenenler gizlidir ve ifşa edilmemelidir. Evet. Lu Feng başını salladı. Ardından kabinde elektronik bir ses yankılandı. Lu Feng, doğrulama bitti, gidebilirsin. Aynı anda kapı açıldı. Çimlerin üzerinde durup, hızla uzaya doğru kaybolan bıçak şeklindeki gemiye baktı. Lu Feng'in yüzünde kaşları çatıldı. Lu Feng, kan nehri kristallerinin hala başka özel kullanımlara sahip olması gerektiğini garanti edebilirim. Eğer sadece emilim için olsaydı, sanal evren şirketinin onun üzerinde bu kadar sıkı bir kontrole sahip olmasına ve dahilerine karşı bu kadar cimri davranmasına gerek yoktu. Tırnak işareti. Babata bağırdı. Tek bir cevap var. O da, bunun başka kullanım alanları olduğu ve bunun ölümsüzler arasındaki mutlak savaşçılar, hatta evren ülke liderleri ve şövalyeleri için olduğunu söylemeye cüret ediyorum. Bu nedenle bunlar yasak öğelerdir. Babata'nın görüşleri Lu Feng'inkinden çok daha genişti. O zamanlar,
Huyan boyu evreni keşfetmek için takip etmiş ve çoğunlukla ölümsüzlerle uğraşırken yaşam ve ölüm savaşlarının tehlikelerini deneyimlemişti. Doğal olarak her şeyi daha net gördü. Ah! Lo Feng düşündü. Dahiler dahidir. Ancak insanlığın gerçek dayanakları, gerçek Yan İmparatoru gibi ölümsüzlerdir. Ve ayrıca daha güçlü şövalyeler ve evren ülke liderleri de vardır. Bu ebedi varlıklar, geniş evrendeki insanlığın gerçek dayanaklarıdır. İhtiyaç duydukları eşyalara gelince, doğal olarak siz dahilerin bunları almasına izin vermezlerdi. Size Bladriva dünyasına girme şansını zaten vermediler mi? Size bu şansı vermek zaten onlar için yeterince iyi. Babata dedi. Lo Feng başını salladı ve bilinci aracılığıyla iletişim kurdu. Anlıyorum. Kan nehri kristallerinin çok önemli olduğunu hissettim, bu yüzden onları satmadım. 10.000'e yakın kristal. Eğer onları satmak isterse gelecekte her zaman bir şansı olacaktır. Ancak bunların başka bir kullanım alanı olup olmadığını keşfedene kadar onları satmaya dayanamıyordu. Satmak kolay ama satın almak zordur. Yasak bir ürün olduğu için satın alınabilecek başka yer yok. Lo Feng düşündü. Sanal evren, Yüksiyang Dağı, mutlak başlangıç bölgesi. Lo Feng bir kez daha içeri girdi ve masasına oturdu. Dizüstü bilgisayarındaki hazine dosyasını açtı ve puanlarının değiştiğini fark etti. Puan, 184.660. Artık yeter. Lo Feng gülümsedi ve hızla teknik dosyasını açtı, hızla son derece pahalı zaman uzay karalamalarını buldu. Faydalarını tattıktan sonra tereddüt bile etmedi ve hemen ilk 3 cildi satın almayı seçti. Yalnızca bir cildi satın almanın başka yolu yoktu. Dolayısıyla bunu ancak bu şekilde yapabilirdi. Değişim başarılı. 100.000 puan düşüldükten sonra kalan 84.660 puan. Lütfen biraz bekleyin, birisi hemen teslim edecek. Sayfada art arda 3 bildirim vardı. Kalan puanlarına bakan Lo Feng yardım edemedi ama haykırdı, puanları kazanmak gerçekten kolay değildi. Sonunda 3 kristalin tamamını özümsemesi 80 yıl sürdü ve bunun nedeni, iradesinin inanılmaz derecede sağlam olması ve girdap çekirdeğine hızla girebilmesiydi. Aksi halde çekirdeğin dışında kalsaydı ikinci görevi tamamlaması ne kadar sürerdi? 100.000 puan kazanmak gerçekten zordu. Bu sefer gerçek ödül hala 10.000'e yakın kan nehri kristali. Bunlardan bu kadar çoğunu elde etmek, üçünü özümsemekten çok daha kolaydı. Ve sanal evren bunların her biri için 600 puan ödemeye hazır. Bunları satabilirim ancak bunları satın almak imkansızdır. Lo Feng anladı, yalnızca evren seviyesindeki dahiler bu görevi kabul edebilirdi. Etki alanı Lord seviyesine ulaşıp tarlalara çıktığında daha fazla kristal elde etme şansı kesinlikle yoktu. Kan nehri kristalleri. Onların gerçek değeri kesinlikle sadece 600 puan değil, sadece bekleyeceğim. Belki gelecekte bana bir sürpriz yapar. Lo Feng düşündü. Bölüm 544, Sky Mountain'e girişim, bir süre sonra Absolute başlangıç bölgesinin girişindeyiz. Majesteleri Lo Feng, bu az önce aldığımız kılavuzların kutusu, sizin sipariş ettiğiniz şey bu. Lady Fox gül kuyruğunu salladı ve çantayı teslim etti. Teşekkürler. Lo Feng gümüş kutuyu aldı. Nihayet buradaydı. Bu, zaman uzayı karalamalarının 100.000 puan değerindeki 3. kılavuzuydu, zaten ilk 2 cildi aldığından, sanal evren şirketi ona yalnızca 3. cildi gönderdi. Onu taşıyarak döndü ve göğe yükseldi. Lo Feng, seni deli adam, orada kal. Bir ses yankılandı. Lo Feng bakmak için döndü. Uzakta çimenlerin üzerine gümüşi bir ışık indi. Gümüş zırhlı siyah saçlı genç çavukaydı. Bu Manka prensinin vücut büyümesi gerçekten yavaştı. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen hala tam olarak olgunlaşmamıştı. Neden bana bağırıyorsun? Lo Feng gülümsedi ve yürüdü. Geçmişte birkaç yıldız parçası toplantısı yaptık, hatta yeni başlayan üyeler için büyük bir parti bile verdik. Ama sen henüz bunlardan birine bile katılmadın. Lanet olsun, son zamanlarda sanal evrende bile tamamen ortadan kayboldun. Tırnak işareti. Konuşurken mutsuz bir şekilde Lo Feng'in göğsüne yumruk attı. Lo Feng başlangıçta sarsıldı ama yumruğunu dağıttı. Geçtiğimiz birkaç ay kritikti, bu yüzden çevrim içi olamadım. Lo Feng açıkladı.
Geçtiğimiz birkaç ayda canavar tanrısı heykelini almıştı ve Tianshi Sarayı'nda mucizevi bir karşılaşma yaşadı. Gerçekten de çevrim içi olmasından bu yana birkaç ay geçti. Ah, Lo Feng. Wuka'nın yüzü gizemli bir hal aldı ve yavaşça şöyle dedi. Sana bir sır vereyim. Ne sırrı? Lo Feng merakla sordu. Savaş arenasından yeni geldim ve bazı haberler aldım. Bugün Bolan Göksel Köprü'yü denedi. Wuka yavaşça dedi. Tekrar? Lo Feng şok olmuştu. Köprünün her 3 katı da bir dönüm noktasıydı. Seviyeler ne kadar yüksek olursa o kadar zorlaşır. 1-3 seviye, 4-6 seviye, 7-9. Blood River dünyasında 80 yıl geçirmişti. Bolan, Longyun, Rongjun, Wuka, Qianshui, Jialei Xi ve benzerleri hepsi kendi yollarını seçmişlerdi, hepsi hem yavaş hem de hızlı bir şekilde gelişiyordu. Ancak yine de herkes ara sıra Göksel Köprü'yü denemeye çalışırdı. Bu sırada çoğu iyileşti. Fakat Bolan, İlkel Kaos şehrinde 6. seviyedeydi ve bu 80 yıl boyunca bu mutlak dahi çok çalışıyordu. Ancak köprünün 7. katını hala geçememişti. 7. seviyenin son derece zor olduğu açıktı. Şu anda kendi grubunda Bolan, Rongjun ve kendisi olmak üzere 3 kişi 6. seviyeye ulaşmıştı. Bolan ve kendisi çoktan 6. seviyeye ulaşmıştı. Rongjun bunu 80 yıl sonra başardı. Ve şu anda 5. seviyede 4 kişi vardı. Tekrar denedi, geçti mi? Lo Feng sordu. Hehe. Wuka usulca alay etti. O gururlu serseri, 2 yıl önce başarısız oldu ve bugün tekrar denedi. Ancak yine de başarısız oldu, haha, 7. seviye bu kadar kolay olur mu? 6. ile 7. arasındaki zorluk farkı, önceki zorluktan bile daha fazla birden 6'ya kadar olan seviyeler bir araya getirildi. Arızalı? Lo Feng başını salladı. 1980 yılında pek çok mucizevi karşılaşma yaşandı. 3 bedenin tümü, artan kavrayış ve kan nehri enerjisinden gelen kaynaşmayla birlikte uyum içinde çalışıyordu. Bütün bunlardan sonra bile hala 7. seviyeye geçme garantisi yoktu. Çok çalış, dedi Wuka. Rongjun, o Savage kısa bir süre önce 6. seviyeye ulaşmıştı. 7. seviyeye ulaşması en az birkaç yüzyıl alacak. Şu anda grup içinde 7. seviyeye en hızlı ulaşan sadece sen ve Bolan. Lo Feng, mutlak başlangıcımızın 3 kahramanının itibarına yakışır şekilde yaşamalısın. Kaybol. Lo Feng gülmekten ve onu azarlamaktan kendini alamadı. Mutlak başlangıcın 3 kahramanı mı? Bu ismi duyunca tüyleri diken diken oldu. Bunun nedeni, bu yeni dahiler grubu arasında kendisi, Rongjun ve Wuka'nın yakın olması ve performanslarının iyi olmasıydı. Doğal olarak diğerleri onları bir grup olarak toplayacaktır. Ancak bu Prens Wuka, mutlak başlangıcın 3 kahramanı unvanıyla gurur duyuyordu. Lo Feng buna alışkın değildi, Rongjun da memnuniyetsizce kaşlarını çatıyordu, ancak Wuka çok gururluydu. Seninle artık konuşmayacağım, önce ben döneceğim. Lo Feng dedi. Ah, ne aldın? Wuka merakla Lo Feng'in elindeki evrak çantasına baktı. Zaman uzay karalamaları. Lo Feng dedi. 3 cilt mi? Bu 100.000 puan. Wuka gözlerini iri iri açarak şöyle dedi. Seni acımasız, sen kesinlikle zenginsin. Lo Feng daha fazla konuşmadı ve hemen uçtu. S.O.O. Göklerde süzüldü ve hızla villasına döndü. Çalışma odasında masasının önüne oturdu ve kutuyu açarken nefesini tuttu. İçinde kalın metal bir kitap vardı. Bu kitap 50 cm uzunluğunda, 40 cm genişliğindeydi ve kalınlığı 50 cm gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşıyordu. Ne kadar büyüktü? Yarım metre kalınlığındaki kitap, önceki 2 ciltten çok daha kalındı. Kitabın tamamında hala altın renkli metal sayfalar kullanılıyordu ve toplam 1000 sayfa vardı. 3. cilt. Lo Feng koyuna bakan aç bir kurda benziyordu. Gözleri parlıyordu ve başka hiçbir şeyi umursamadı, hemen açıp incelemeye başladı. Bu Time Space karalamalarının 3. cildi Rainstorm resmini yansıtıyordu. O bunu incelerken, altın boynuzlu canavar hala canavar tanrısı heykelinin yırtılan gökyüzünü ve topraklarını her gün incelemeye ve 1. pençeye odaklanıyordu. Bu ikisi yankılanacak ve Lo Feng'in seviyesi çok bariz bir oranda artacaktı.
Öğrenmesi kolaydır, uygulaması ve tam olarak kavraması zordur. 108 harikayı gerçekten anlamak son derece zor bir şeydi. Lo Feng şu anda Rainstorm resmi üzerinde hafif bir anlayışla çalışıyordu. Lo Feng, posta var. Sanal Evren şirketinden. Eğitim sahasında Lo Feng alışım zeminde çapraz oturdu. Önündeki kalın zaman alanı karalamalarına çevirdi ve sayısız koyu altın rengi küçük bıçak havada süzülüyor ve dans ederken ara sıra Nansen silahını kontrol ederek pratik yapıyordu. Ah! Lo Feng'in düşünceleri harekete geçti. Şu an. Sayısız küçük altın kılıç, yuvalarına dönen kuşlar gibi hareket ediyordu ve hepsi de sırtındaki koyu altın renkli uzun çubuğa giriyordu. Posta? Lo Feng hemen ortaya işaret etti ve bir ekran belirdi ve ekranda az önce aldığı posta görünüyordu. Gizli bölge eleme savaşı mı? Lo Feng konuya baktı. Bir düşünceyle hızla açtı ve okumaya devam etti. Sanal Evren şirketinin çekirdek üyelerinin seviyeleri yüksekten düşüğe ve ayrıca ilk bölgeye, mutlak başlangıç, gökyüzü ve yer ve son aşama bölgelerine ayrıldı. Kişi mutlak başlangıç bölgesine girdiğinde sonsuza kadar orada kalacak şekilde değildi. Çekirdek üyeler arasında yoğun bir rekabet vardı. Zayıflar alt bölgelere geri itildi ve güçlüler kaldı. Daha güçlü olanlar daha yüksek bölgelere bile ilerlemeli. Rekabet her zaman vardı. Eğer biri çok çalışmadıysa, deha savaşı sırasında kişi, ilk bölgeye giren bir numaralı dahi olabilir. Ancak çok çalışmadıysa gizli bölge elemelerinde mutlak başlangıç bölgesine düşebilir, iki kez gök ve kara bölgesine çarpılabilir. Kaynaklar sınırlıydı. İnsanın yetenekleri sınırsızdı. Zaman geçtikçe yeni deha grupları her zaman kendilerini göstermeye başladı. Eğer kişinin gücü mutlak başlangıç bölgesine uygun değilse doğal olarak gökyüzü ve kara bölgesine düşerdi. Yuxiang Dağı'nın ilk bölge üyeleri güçlerine göre sektör lordu, etki alanı lordu ve evren seviyesine ayrılmıştı. İlkel bölgede 100 sektör lordu, 10 alan lordu ve 3 evren seviyesi vardı. Mutlak başlangıç bölgesi, 1000 sektör lordu, 100 alan lordu ve 30 evren seviyesi. Gökyüzü ve kara bölgesi, 10.000 sektör lordu, 1000 alan lordu ve 300 evren seviyesi. Son aşama bölgesi. Çekirdek üyelerden biri yarışmada başarısız olursa son aşama bölgesine düşecekti, bu son adımda olan. Evren düzeyindeki üyeler her 100 yılda bir rekabet ederdi. Etki alanı lordları her 1000 yılda bir rekabet ederdi. Sektör lordları her 100.000 yılda bir rekabet ederdi. Çünkü sektör lordları çoğunlukla çok uzun süre zirvede kalacaklardı. Bu nedenle, her 10.000 yılda bir, Sanal Evren şirketi bir dahi savaşı ve kahraman savaşı düzenlerdi. Bu sırada, daha sonra ortaya çıkan bazı dahi sektör lordlarının yanı sıra orada burada birkaç dahi bünyesine katardı. Böylece sektör lordu dahilerin sayısı en fazlaydı. İlk bölge isim listesinde 100 slot olmasına rağmen rekabet hala son derece yoğundu. 100 yuva. Dahi savaşlardan, kahraman savaşlarından ve diğerlerinden yarışacak birçok kişi için. Lo Feng ekrana bakarken düşündü. Yeterlilik savaşı mı? Şu anda evren seviyesindeyim. Bu, her 100 yılda bir savaş olacağı ve 6 yıl sonra başlayacağı anlamına mı geliyor? Lo Feng düşündü. Postadan bakıldığında, ilk bölge slotlarında son derece yoğun bir rekabet var ve sadece aynı gruptan kişiler arasında değil. Ayrıca önceki nesiller ve yaşlılarla da savaşılacak. Sıralama mücadelesi çok trajik. Ancak, ilk bölgeye girmenin sıralama savaşı dışında başka bir yolu var mı? Lo Feng postaya bakarken gülümsedi. Son aşama üyeleri gök ve yer bölgesine girmek istiyor. Skyveland üyeleri mutlak başlangıç bölgesine girmek istiyor. Mutlak başlangıç üyeleri ilk bölgeye girmek istiyor. Bunun nasıl olması gerekiyor? İki yol vardı. Birincisi eleme mücadeleleri, ikincisi ise gökyüzü dağına kalkışmaydı. Eleme savaşları büyük ölçekli bir eleme mücadelesine aitti. Evren seviyesindeki üyeler birbirleriyle yarışacak ve sonunda galipleri seçecekti. Bu her 100 yılda bir oluyordu. Ve sektör lordu seviyesinde, her 100.000 yılda bir gerçekleşiyordu. Ancak Sky Dağı'nı denemek farklıydı. Çekirdek üyeler istedikleri zaman girişimde bulunabilirler. Toplamda 3 gökyüzü dağı vardı. İlk gökyüzü dağı, mutlak başlangıç gökyüzü dağı ve gökyüzü ve kara gökyüzü dağı.
Eğer bir son aşama üyesi 3 gökyüzü dağını arka arkaya geçerse, o zaman hemen yükselerek ilk bölge üyesi olur. Postaya göre, ilk bölge gökyüzü dağını geçtiğim sürece ilk bölgeye girebilir miyim? Lo Feng'in gözleri parladı. Bir şans vereceğim. Zaman alanı karalamalarının 3. cildini birkaç ay inceledikten sonra yağmur fırtınası resmine dair anlayışım gelişti. Artık Blade dünyasına 30 saniye bile bakabiliyorum. Güçlüler arasındaki bir savaşta 30 saniye yeterli. Lo Feng şöyle düşündü. İlk bölge gökyüzü dağını deneyeceğim. Sanal evren, özel olarak açılmış bir alan. Orada çok büyük bir kara parçası vardı ve üzerinde 3 görkemli dağ vardı. Her biri diğerinden daha yüksek. Burası Gök Dağı mı? Lo Feng koyu altın renkli uzun çubuğu sırtında taşıdı ve 3 görkemli dağa baktı. Üçünün de yarı yolunda parlak altın sözcükler vardı. Gökyüzü ve yer, mutlak başlangıç, ilkel. Bunlardan ilkel gökyüzü daha da büyük ve uzundu. S.O.O. Lo Feng bir ışık huzmesi haline geldi ve doğrudan ilkel gökyüzü dağına doğru uçtu. Bölüm 545, 1'e 3, Primal Sky Dağı 10.000'linin üzerinde yükseklikteydi ve görkemli ve harikuladeydi. Sanal evrenin özel olarak açtığı bir alandı ve buradaki en yüksek dağdı. Dağın eteğinde bir ışık huzmesi durdu. Sırtında koyu altın renkli uzun bir çubuk taşıyan Lo Feng'di. Ah! Lo Feng ileriye baktı. Kafasında boynuzları olan, uzun boylu ve sağlam bir boğa adam yatıyordu ve yanında da korkunç, devasa bir balta vardı. Orlaması gök gürültüsü gibiydi ve ağzından salyalar akarak kürkle dolu yüzünden aşağı akıp yanındaki siyah taşların üzerine düşüyordu. O boğa adam bir şeyin farkına varmış gibiydi ve merakla gözlerini açtı. Lo Feng'e baktı ve hemen ayağa kalktı, yüksek sesle güldü. İlkel gökyüzü dağı için mi buradasın? Evet. Lo Feng başını salladı. Haha, sonunda benimle oynayacak biri var. Boğa adam yüksek sesle güldü. Başını kaldırdı ve kükredi. Beyaz maymun, yılan, buraya gel. Sesi gürledi ve yankılandı. S.O.O. S.O.O. İki farklı yönden iki silüet uçtu. Solda, gümüş beyaz zırh giymiş, altın kürklü, sıska bir maymun adam vardı ve sırtında siyah bir bambu sırık taşıyordu. Sağda ise yarı saydam pamuklu bir elbise giymiş, yılan kuyruklu, baştan çıkarıcı bir kadın vardı. Boğa, maymun ve yılan mı? Lo Feng kaşlarını çattı. Maymunlar, insan ırkı içinde çok büyük bir ırktı, sayılar söz konusu olduğunda, yalnızca maymunlar diğer birçok kategoriye ayrılabilir. Onlarla karşılaştırıldığında boğa adamın sayıları maymun adamlardan daha zayıftı, yılan insanların sayıları ise çok daha azdı. Sadece bu karşılaştırmada nadir görülen bir durum olarak kabul ediliyor, yılan insanlar ve insanlıkta yaygın olarak görülen bir ırktı. Hehe, sonunda Primal Sky Dağı'nı denemek için burada biri var. Sıska maymun adam eğildi ve alay etti. Geçmişini göreyim. Baştan çıkarıcı yılan kadın konuşurken, şaşırtıcı derecede uzun dili ara sıra dışarı çıkıyordu ve ardından kristal gibi gözleri Lo Feng'e bakıyordu. Demek mutlak başlangıç bölgesinden majesteleri Lo Feng. O yeni bir insan, yine de gökyüzü dağına tırmanmaya cesaret ediyor. Yılan, onu korkutma. Boğa adamı kükredi. Lo Feng'e bakarak. Majesteleri Lo Feng, gökyüzü dağına çıkmanın kuralları çok basit. Sadece dağın eteğinde, belinde ve zirvesinde bulunan tüm korumaları öldürmeniz gerekiyor. O zaman, gökyüzü dağını geçtik. Üçümüz dağ üstünün koruyucularıyız. Lo Feng başını salladı. Zirveye kadar öldürmek mi? Yine de deneyecek misin? Boğa adam kükredi. Yapacağım. Lo Feng başını salladı. Haha, beyaz maymun, yılan, saldırın. Boğa adam heyecanla kükredi. Hemen o korkunç devasa baltayı yakaladı ve bir adımla tüm yer sarsıldı. Hızla Lo Feng'e doğru koştu. Balta zaten yerine oturduğundan sarı bir baltanın bulanıklığı ortaya çıktı. Ceci. O baltanın sallanmasıyla etraftaki boşluk bile yaralanmıştı. Hehe. O sıska maymun adam alay etti. Bir taşın üzerinde dururken arkasından siyah bambu sopası uçtu. Bir anda daha da uzamış gibi görünüyordu. Üzerinde toplam 9 bağlantı noktası vardı ve her birinin bağlantısı kesilmiş, içinden sayısız iplik geçmişti. 9 eklemli bir kırbaç oluşturdu. Bu, 3. seviye bir ruh silahıydı. Arkeoloji yılanı. S.O.O.
Bulanık silüet anında yıldırım gibi ileri doğru delip geçti. Hassas bir kontrolle Lo Feng'e boğa adamdan önce ulaştı. Zehirli bir yılan gibi onu ısırmaya çalışıyordu. HMPH. Yılan kadın homurdandı, gözleri mor renkte parlıyordu. Biçimsiz bir ruh enerjisi hemen Lo Feng'e doğru yöneldi. Bir anda boğa adam, sıska maymun adam ve yılan kadın aynı anda saldırdı. Hız açısından doğal olarak ruh enerjisi en hızlısıydı ve doğrudan Lo Feng'in bilincine nüfuz etti. Onun bilincinde. Orada kocaman, boş bir pagoda duruyordu. Toplam 3 seviye ile zarif ve parlak altın rengindeydi. Kanunları anlaması onun boş pagodanın 3. seviyesine ulaşmasını sağlamıştı. Aslında, İlkel Kaos şehrinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra bu 3 seviyeli pagodaya ulaşmıştı. Bu 80 yıl boyunca 4. seviyeye ulaşmak istiyordu ama belli ki bu hala yeterli değildi. Gürültü. Ruh enerjisi boş pagodaya çarptı, hafifçe sarsıldı ama hasar görmeden kaldı. Böyle yaparak bana zarar verebileceğini mi sanıyorsun? Lo Feng kara bulut mekiğinin üzerinde duruyordu. Öldürme niyeti tamamen serbest kalmıştı. Hepiniz gidin ve ölün. Gümbürtü. Arkadaki koyu altın renkli uzun çubuk anında sayısız altın ışık saçtı, küçük altın bıçaklardan oluşan bulanıklık sayısız iplik fırlattı ve doğrudan evren alanı ve altın kanunları aracılığıyla bağlandı. Nansen silahı aracılığıyla iki yasa mükemmel bir şekilde birleşti, yüce dağ bile ışık altında kayboldu. Geniş bir alanda, bıçak enerjisi dönüyordu. Nansen silahlanma 6. seviye, bıçak dünyası. Lanet olsun. Bir parça bıçak enerjisi, siyah bir ışığa dönüşen arkeoloji yılanına anında saldırdı ve onu geriye doğru savurdu. Uzakta, sıska maymun adamın rengi anında soldu ve ifadesi değişti. Nansen silahlanmanın bey dünyası. Aynı anda. Yılan, onun ruhuna saldır. Bilincini dağıttığın anda, kılıç dünyası parçalanacak. Diye konuştu. Bana söylemene gerek yok. İfadesi soğuktu. Biçimsiz bir ruh enerjisi bir kez daha Lo Feng'e saldırdı. Lanet olsun. Yoğunlaşan bıçak enerjisi arkeoloji yılanını devirdi ve boğa adamın devasa baltasına doğru koştu. Boğa adam, devasa baltanın yanından geçen güçlü bir gücü hissetti. Titredi ve taze kan tükürerek geri çekilmeden edemedi. Aynı zamanda, yılan kadının serbest bıraktığı ruh enerjisi saldırısı Lo Feng'in boş pagodasıyla çarpıştı. Git ve öl. Lo Feng boğa adama baktı. XYU. Yoğunlaşan bıçak enerjisi onu takip etti ve bir parıltıyla alnını deldi, bedeni düşerken bir delik bıraktı. Bulman ölmüştü. Sıska maymun adam ve yılan kadın saldırılarını durdurdu. Majesteleri Lo Feng, gerçekten de boğa adamını yendiniz mi? Bu dağ eteğini geçtiniz. Sıska maymun adam söyledi. Tebrikler. Yılan hanım dedi. Ne kadar güçlü bir yanılsama, her ne kadar yeterli olmasa da, kır. Lo Feng'in kalbi bir ayna gibiydi, dikkat dağıtıcı unsurları net bir şekilde görüyordu. Bilinci bir bıçak gibiydi, etrafındaki manzarayı kesen cennetsel bir bıçağa dönüşüyordu. İllüzyon anında yok oldu ve sahne yok oldu. İllüzyon ortadan kaybolduğunda ifadesi değişti. Önüne çoktan siyah bir ışık ulaşmıştı. Ağzı kanlı boğa adam hızla yaklaşırken kükredi ve uzaktaki yılan kadın şokla doldu. Gerçekten de illüzyonumu o kadar çabuk kırdı ki. Bu yanılsama kesinlikle dehşet vericiydi. Lo Feng şok olmuştu. Daha önce boğa adamı ağır yaraladığında zaten büyüye kapılmıştı. Öldürdüğü boğa adam tamamen bir illüzyondu. Bu yılan hanımın illüzyonu zaten öyle bir seviyeye ulaştı. Boğa adam ve maymun adama da kesinlikle bulaşılmamalı. Daha önce benim kılıç dünyamla çarpıştıklarında sadece yaralandılar ve öldürülmediler. Lo Feng'in aklında hemen birçok düşünce oluştu, aynı anda kan gölge kılıcını ve altı kenarlı kalkanını savurdu. Bir bıçağın göz kamaştırıcı parıltısı. Hayali 7 bıçak. Düşmanının piposu. Lanet olsun. Siyah ışık kesildi. Ölmek. Uçsuz bucaksız bıçak dünyası hemen enerjinin bir parçasını doğrudan yılan kadına gönderdi. İfadesi değişti ve zihinsel olarak kükredi. Siz ikiniz, geri gelin ve engellememe yardım edin. Aynı anda önünde yılan işlemeli siyah bir kalkan belirdi. Bir hipnozcu olarak ruh silahları üzerindeki kontrolünün neredeyse bir kontrolör kadar iyi olması gerekiyordu. Aha aha.
Boğa adam kükredi. Ancak bir dövüşçünün hızı, bıçak enerjisinden veya ruh silahlarından çok uzaktı. Git ve öl. Maymun adam, Lo Feng'e doğru delip geçen siyah ışığı kontrol etti. Lanet olsun. 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 Kalkanı ve kılıcıyla dezavantajlı olmasına rağmen yine de saldırıları engellemeyi başardı. HMPH. Lo Feng bloka ederken gözleri bir ürperti ile parladı. Cih, 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 cih. Sadece kılıcını ve kalkanını kullanmak maymun adamın saldırısını engellemesine izin verdi. Bu nedenle Lo Feng kılıç dünyasına yılan kadına odakladı. Yoğunlaştırılmış bıçak enerjisiyle çılgınca etrafını sardı ve ona saldırdı ve bir anda art arda onlarca kez saldırdı. Cih. Yılan hanımın ruh silahı açıkça onun illüzyon yeteneklerine benzemiyordu, sonunda bıçak enerjisi kafasını deldi. Bunu daha uzun süre sürdüremeyeceğim. Lo Feng'in ifadesi değişti. Hem kılıcını kullanmaya hem de bıçak dünyasını korumaya odaklandığından bu son derece yorucuydu. Ah! Boğa adam öfkeyle Lo Feng'in yanına uzandı. XYU. Siyah ışık şimşek kadar hızlıydı ve bir kez daha Lo Feng'e ulaştı. Lanet olsun. Lo Feng bir kez daha siyah ışığı engellemek için biraz kılıç enerjisi topladı. Gümbürtü. Geniş kılıç dünyası çöktü ve hemen yeniden bir araya gelen birçok küçük altın kılıcı ortaya çıkardı. Yarısı anında devasa, altın rengi uzun bir kılıca dönüştü ve o kılıç hemen ona doğru koşan boğa adama ateş etti. Nansen silahının 5. seviyesiydi. Uzay dilimleyici. Git ve öl. Lo Feng'in kan gölge kılıcı anında yanıltıcı 7 bıçaktaki 7. tekniği serbest bıraktı, Difin. Kılıcının parıltısı vahşiceydi. Sonsuz öldürme niyetiyle dolu. Ah! Boğa adam uludu ve devasa baltasını salladı. Lanet olsun. Altın renkli uzun bıçak devasa baltasına çarptı ve baltanın 2000 küçük altın bıçağa dağılmasına neden oldu. Ancak onun baltası da bir kenara devrildi ve Lo Feng'in kanlı gölge kılıcı o anda kesildi. Cih. Boğa adam başından ayaklarına kadar ikiye bölündü. Engellemek. Boğa adamını öldürürken Lo Feng, arkeoloji yılanının arkadan delmesini engellemek için 6 kenarlı kalkanı kullandı. Gürültü. Siyah ışık kalkanına çarptığında, 9 eklemli yılan siyah ışığı aslında kuyruğunu yıldırım kadar hızlı salladı ve kırmızı ve beyaz sıçrayarak Lo Feng'in kafasını deldi. Lo Feng öldürüldü. Kahretsin, aslında ikimiz onun yüzünden öldük. Sıska maymun adam rahat bir nefes aldı, şaşkınlıktan kendini tutamadı. Yanında boğa adam ve yılan kadın yeniden canlandı. Lo Feng'in bedeni kaybolurken şok olmuş bir şekilde baktı. Benim illüzyonum ve yeteneklerim aslında onu etkileyemez. Bu sadece bir acemi ve gerçekten 3 kişiden ikisini öldürmeyi mi başardı? Boğa adam baktı. Yuxiang Dağı'nda Lo Feng çalışma odasında oturuyordu. Aslında dağın eteğini bile geçemedim. Lo Feng başını salladı. Kriz zamanlarında hala bıçak dünyasını yeterince uzun süre koruyamıyorum. Sadece bıçak dünyasını tek başıma koruyarak bunu yalnızca 30 saniye yapabilirim. Ancak, kan gölge bıçağını ve kalkanını kullanırken ve aynı anda bıçak dünyasını korurken, bunu yapabileceğim zaman çok kısaldı. Anlayışım hala eksik. Lo Feng daha önceki savaşı hatırladı, kusurları ve başarısızlıkları düşündü. Bir süre sonra, Lo Feng, öğretmenin gerçek yan imparatoru bir telefon istiyor. Omzunda duran yumruk büyüklüğündeki iblis babata bağırdı.